Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda bu gördüğünüz 3 tane çantanın yenilenmesi projesini anlatacağım. Tek videoda üçünü ayrı ayrı yapacağız. Yapılışları oldukça kolay olacak. Şimdi şu çantayla başlayacağız. Bu öyle eski bir çanta değil. Suni deri. Fakat işte görünüşünden pek haz etmediğim bir çantam. Bunu değiştireceğim. Şu oğlumun kullandığı, ilkokuldayken kullandığı bir beslenme çantası. Bunu normal günlük bir çanta haline getireceğiz. Şu da bir şöyle kumaş spor bir çanta. Bunu da epeyce kullandım. Şöyle bakın bir çanta. Bunu da yenileyeceğiz. Evet, çantayı yenilerken kullanacağım materyaller şöyle minik bir kağıt ip ve şöyle 7 numara 4 milimetre tığ kullanacağım. Şimdi bu kağıt iple tığ işi sık iğne öreceğim. Herhangi bir örnek kullanmadan sadece düz bildiğimiz sık iğne. Evet, zinciri çekelim. Evet, zinciri çektim. Şöyle ölçüyorum. Evet, şöyle tam geldi. Şimdi bir iki zincir daha ekleyip şöyle bir zincir daha ekleyip sık iğneye başlıyorum. Normal sık iğne. Evet, sıra sonuna kadar gelelim. Evet, birinci sırayı tamamladım. Şimdi bir zincir çekip dönüyorum. İkinci sıraya başlıyorum. Yine sık iğneye devam ediyorum. Herhangi bir örnek yapmadan direkt sık iğne öreceğim. Kağıt iple örme işlemimiz sona erdi. Şöyle buranın şekline uygun olacak şekilde bakın. Şöyle geçecek. Ölçerek her sırada şöyle bir parça ördüm. Şu da şöyle geçecek. Evet. Bu şekilde şöyle bunu buraya yerleştirerek dikeceğim. Şu kısımlar açıkta kalacak, şu deri kısımlar. Evet. Şimdi dikmeye başlayalım. Evet, dikişe başlamadan önce şöyle iğneledim. Her taraftan şöyle. Şimdi dikişe başlayalım. Evet. Şöyle bir ağ ipi kullanıyorum ben. Rengi de uygun. Sağlam bir ip kullanırsak iyi olur. Evet, bu şekilde ince ince dikiyoruz. Oldukça sağlam ve yeni gibi bir değişik bir çanta olacak. Evet, bu şekilde dikmeye devam edelim. Evet, birinci proje tamamlandı. Böyle daha modern bir hale geldi bence. Bu şekilde yenilemiş olduk. Şimdi diğer projemize geçelim.
Evet, şimdi diğer çantaya geçelim. Bu beslenme çantasını yenileyeceğiz. Şöyle bir çanta. Şimdi bunun üzerini, şu kısmını kaplayacak şekilde, arka kısma gerek yok. Kaplayacak şekilde bir tığ işi sık iğne örüyorum. Şöyle üzerine ölçerek bunun şekline uygun olacak şekilde, bir miktar küçük olabilir. Çünkü tığ işi esnediği için kenarlarından dikeceğim. Bunun için şöyle evde kalan bir ipi kullanıyorum. Buna Copperline. Şöyle 4 numara 2,5 milimetre bir tığla sık iğne yapıyorum. Sonra üzerine kaneviçe işleyeceğim. Şöyle normal bildiğimiz sık iğne, çakma sık iğne değil, dolamadan yapıyoruz yani. Evet, üzerini kaplayacak kadar böyle bir parça öreceğim. 2 zincir çekip dönüyorum sıra sonunda. Yine aynı yere batıyorum. Evet, bu şekilde örerek parçayı tamamlayacağım. Evet, bu tığ işi sık iğneyi çantanın ön yüzünü kaplayacak şekilde böyle ölçerek ördüm. Aynı büyüklükte, aynı şekilde örmeye çalıştım. Bu şekilde oldu. Şimdi bunu çantanın üzerine dikmeden önce şu ipliklerle internetten bulduğum bir deseni buraya kaneviçe olarak işleyeceğim. Sık iğne üzerine nasıl kaneviçe işlendiğine dair ayrı bir videom var. Orada detaylıca gösteriyorum. Onun linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi işlemeyi bitirdim ben. Kaneviçe işlemeyi. Şöyle göstereyim. Ekrandan ekran çıktısı alabilirsiniz. Şablonu eğer yapmak isterseniz. Şablonu da zaten paylaşacağım videonun sonunda. Evet. Şimdi bu bir fikir arkadaşlar. Yani çantanın üzerine kapladığınız bu sık iğnenin üzerine illa çarpı işi yapmak zorunda değiliz. Boncuklar işleyip süsleyebiliriz. Brezilya nakışı işlenebilir. Ne bileyim efe oyaları yapılıp dantel iplikleriyle onlar dikilir. Dantellerle evde kalan dantel parçalarını buralara serpiştirip süsleyebiliriz. Bunun gibi ya da bu sık iğneyi ya da başka bir örneği rengarenk öreriz. Bu şekilde hani burada önemli olan ördüğümüz bir örgü parçasıyla bu çantanın üzerinin kaplanması. Şimdi bunu çantanın üzerine iğneleyeceğim şuraya. Bu sık iğneyi ördüğüm buna Copperline ile örmüştüm. Katı ayrılabiliyor. Katını ayırıp şöyle iğneye geçirdim. Bununla elimde güzelce dikeceğim. Evet, deseni çantanın üzerine iğneledim. Şimdi dikeceğim. Şöyle şunu koyalım. Evet. Şöyle çırpa çırpa dikiyoruz arkadaşlar. Dikişi oldukça basit. Biraz sıkıca dikelim. Yani her ilmekten dikmeye çalışalım ki sonradan çıkma yapmasın kullandıkça. Şöyle. Evet, bu şekilde bütün etrafını dikelim. Bakın arka kısmı da böyle olacak. Evet, devam edelim. Evet, hazırladığım bu işlemeli örgü parçayı çantaya diktim. Şimdi kenarlarının daha düzgün görünmesi için rötuş yapmak adına şöyle bir sıralı inci dikeceğim. Şöyle. Bunu da yine dikerek buraya birleştireceğim ve daha sonra şu sap kısımlarını kesip onun yerine şöyle bir zincir takarak çantayı tamamlayacağım. Evet, bu şekilde kenarına dikiyoruz. Şöyle delikleri var. Bu deliklerden buraya dilerseniz dantel de dikebilirsiniz.
Böyle sıra taşlar satılıyor metreyle. Onlardan dikebilirsiniz ya da dikmeden sade olarak da kullanabilirsiniz. Evet, böyle dikişimizi tamamlayalım. Zincirimizi de taktık. Beslenme çantası böyle normal bir günlük çanta haline geldi. Evet, bu şekilde. Şimdi diğer projeye geçelim. Evet, şimdi üçüncü çanta projesine geçiyoruz. Bu çantayı yenileyeceğim. Üzerine şöyle hanım dilendi, bey beğendi motifi ördüm. Şu kısmına geçireceğim. O yüzden burayı şöyle oyuk yaptım. Siz de çantanızın biçimine uyacak şekilde böyle bir örgü kalıp hazırlayıp üzerine dikebilirsiniz bu motiflerle. Bu motiflerin nasıl yapıldığını daha evvel şu çantayı anlattığım videoda göstermiştim detaylıca. Bunları ince dantel iplikleri, 50 numara dantel ipliklerini ikiye katlayarak ördüm. Domino koton perle no 5 kullandım vesaire. Aynı ipliklerle ve aynı sayılarla bu motifleri de ördüm. Şimdi diğer iki çantada olduğu gibi bunun üstüne şuradan dikerek yerleştireceğim. Bu da bu şekilde bir çanta olacak. Evet, üçüncü çanta da tamamlandı. Böyle. Evet, bu kısmını ördüm. Siz de çantanızın formuna göre istediğiniz kısmına dikerek böyle bir parça ekleyebilirsiniz. Evet, umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.